Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda boşanma davalarının hangi mahkemede ve nerede açılacağı konusuna değineceğim. Boşanma davaları ile ilgili Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen genel yetki kuralı geçerli değildir. Boşanma davalarında tarafların daha kolay dava açabilmeleri için Türk Medeni Kanunu özel yetki kuralını getirmiştir. Genel kural, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 9'a göre her dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Türk Medeni Kanunu madde 168, boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir der. Bu maddede görüldüğü gibi boşanma davaları için 3 ayrı yetkili mahkeme öngörülmüştür. Bu şekilde kabul edilmesindeki amaç, kadına dava açma konusunda kolaylık sağlamaktır. Genelde ayrılan eşlerden kadın, maddi gücü olmadığı ya da örf ve adet gereği baba evine dönmektedir. Baba evinin farklı bir yerleşim yerinde olması halinde kadın dava açmakta zorlandığı için bu yetki kuralı kabul edilmiştir. Yargıtay içtihatlarında bu duruma örnek birçok karar mevcuttur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin verdiği karara göre boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir demiştir. Gerekçeye de davacı kadın taraflar arasında meydana gelen olaylardan sonra Erzurum'a ailesinin yanına dönerek Erzurum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştır. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Davacı kadın sürekli kalma niyetiyle Erzurum'a ailesinin yanına döndüğü ve kendi yerleşim yerinde boşanma davası açtığı gözetilmeden işin esasının incelenmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bir başka kararında da şöyle belirtilmiştir. Dava Daskırı'da açılmıştır. Davalı süresinde ileri sürdüğü yetki itirazında kendisinin yerleşim yerinin Andırın olduğunu belirterek bu yer mahkemesini yetkili göstermiştir. Boşanma veya ayrılık davaları eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabileceği gibi davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de açılabilir. Tercih hakkı davayı açana aittir denmiştir. Toplanan delillerden ve daha önce reddedilen boşanma davasından tarafların evlendikleri 2001 yılı Eylül ayından itibaren fiilen ayrıldıkları tarihe kadar başmakçıda oturdukları, davadan evvel son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yerin başmakçı olduğu, başmakçı adliyesinin kapatıldığı için davanın bu yerin bağlı olduğu yargı alanı Daskırı'da açıldığı anlaşılmaktadır. O halde davalının yetki itirazının reddiyle işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır. Davacı eş isterse kendi ikametgahında, isterse davalı eşin ikametgahında yahut son 6 ay oturdukları ikametgahın bağlı olduğu yer mahkemesinde dava açabilmektedir. İkametgah ise yerleşmek niyetiyle oturulan yer olsa da boşanma davalarında bu daha geniş yorumlanmaktadır. Nüfusa kayıtlı olunan yeri de ikametgah olarak kabul edebilmektedir. Tabi bunun aksi de tanık ya da deliller ile ispat olunabilir. Boşanma davalarında görevli mahkeme ise
4787 sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerine dair kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere aile mahkemelerinin bulunduğu yerlerde aile mahkemeleri, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bir kararına göre de aile mahkemesi kurulmayan yerlerde hakimler ve savcılar yüksek kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanmasının gerekliliği vurgulanmış, davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken bu husus düşünülmeden asliye hukuk mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip karar verilmesi ise usul ve yasaya aykırı kabul edilmiştir. Belirtmek gerekir ki boşanma ve ayrılık davalarında yetki kamu düzenine ilişkin bir kayda olmamakla birlikte ilk itiraz yoluyla yetkisizlik ileri sürülmedikçe mahkeme yetkisizliği kendiliğinden karara bağlayamamaktadır. Hukuki Hakların programını burada bitiriyorum. Mutlu ailelerinizin olması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.